Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine garanti ve tam tutan muhteşem bir içli köfte tarifim var. Yine diyorum çünkü kanalımda daha önce bir içli köfte tarifi paylaşmıştım. Çok denendi ve çok beğenildi. O daha çok kızartmaya uygundu. Bugün ise haşlamaya özel bir tarif hazırladım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle iç harcını hazırlayalım çünkü tamamen soğumuş olması gerekiyor. 400 gram kıymaya yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Kıymalar tamamen suyunu saldıktan sonra 4-5 adet büyük irice soğanı ince ince kıydım. Onları da yine suyunu salıp tamamen kavrulduktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon ve 1 çay kaşığı da tuz ilave ettim. Bunları da şöyle bir kavurup üzerine yarım demet ince kıyılmış maydanoz ekliyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Bu harcı dilerseniz bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında saklayabilirsiniz veya daha sonra kullanmak üzere buzlukta da saklayabilirsiniz. İsterseniz bu aşamada içine iri kıyılmış ceviz de ilave edebilirsiniz. İç harcı ben başka bir kaba aldım ve ılıdıktan sonra daha çabuk soğuması için buzdolabına koydum. Şimdi gelelim dış hamurunu yapmaya. Yoğurma tepsisine 3 su bardağı köftelik bulguru alıyorum. Üzerine 1 su bardağı irmik ilave ettim. Kullandığım bulgurun markasını açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Kısırlık olmamak şartıyla herhangi bir köftelik bulgur kullanabilirsiniz. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum ve karıştırdıktan sonra üzerini kapatarak bulgurun ve irmiğin şişmesi için 15-20 dakika bekletiyorum. Bu bekleme süresinin sonunda bulgur ve irmik hala sert olacak. Topak kalmaması için bu şekilde elimizle iyice ezelim ve daha sonra baharatlarını ekleyerek yoğurmaya başlayalım. Baharatları 1 yemek kaşığı tatlı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon ekledim. Burada tabii ki damak zevkinize bağlı olarak eksiltip çoğaltabilirsiniz. Bunları da karıştırdıktan sonra üzerine bir tüm yumurta ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Tarifin yoğurma kısımlarını özellikle kesmeyeceğim ve hızlandıracağım. Çünkü bu köftede yoğurmak çok önemli. Yumurtasını ilave ettikten sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar ununu ilave etmeden çok güzel yoğurmamız gerekiyor. İrmik ve bulgurun iyice ezilip birbirine tutunması gerekiyor. Bu 15-20 dakikanın sonunda 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde un ilave ettim ve çok azar azar su ilave ederek hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Bu ölçülerde verdiğim köftenin hamurunda ben toplamda yoğurma aşamasında 2 su bardağı sıcak su kullandım. Tabii ki bu sizin kullanacağınız su bulgurunuzun kalitesine göre değişebilir ama yumuşatmak için sudan güç almak yerine bileğinizden güç almanızı tavsiye ederim. Çünkü suyunu ne kadar çok koyarsanız kıvamını da o kadar bozarsınız. Çok azar azar avucunuzun içine damlata damlata hamuru yoğurursanız mükemmel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Tam da gördüğünüz gibi yaklaşık yarım saat boyunca yoğurdum ve muhteşem bir kıvam aldı. Şimdi köftenin nasıl açıldığını size bir tanesini göstermek istiyorum ve daha sonra yapmaya başlıyorum. İçli köfteyi yapamıyorum, beceremiyorum diyen birçok insan var benim de çevremde. İnanın güzel bir hamur yoğurduktan sonra yapımı çok kolay. Yalnızca bol pratik yapmanız gerekiyor. Bu parmak hareketlerinize, el hareketlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu aşamada yırtılabilir. Hiç önemli değil. Tekrar yapın. Bu şekilde el alışkanlığı edineceksiniz zamanla. Hamuru görüyorsunuz zaten. Asla yırtılmadı ve incecik açıldı. Kağıt kadar ince de açabilirsiniz. Gerçekten o kadar garanti veriyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir de kıvam almış. Şimdi hemen içlerini doldurmaya başlayalım. Hamuru açarken bir kase suya 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Bu tuzlu su açma aşamasında hamurun daha diri kalmasını sağlayacak. Şekil olarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben bugün yuvarlak yapacağım. Çünkü yuvarlak köfteyi haşlamaya daha çok yakıştırıyorum. Açma aşamasında olur yırtılırsa, dağılırsa o kısmına asla yama yapmayın. Çünkü pişerken mutlaka o yama yapılan yerden dağılıp patlayacaktır. O hamuru tekrardan elinizde sıkın, yeniden açmayı deneyin. Çünkü emek veriyorsunuz. Dağıldığı zaman gerçekten insanın morali bozuluyor.
Açtıktan sonra benim açtığım büyüklükte açarsanız içine 3 tatlı kaşığı kadar kıyma harcı alıyor. Bu şekilde doldurup elimle gördüğünüz gibi bu hareketlerle hafif hafif iyice kapatıyorum. Toplamda 40 dakika gibi bir sürede 27 adet köfteyi yaptım. Bu verdiğim ölçülerde köfte hamuru ve kıyma harcı birbirine tam yetiyordu. Ama bu defa benim portakal büyüklüğünde bir hamurum kaldı. Bunu da belirtmek istiyorum. O hamurda ziyan etmedim. Küçük küçük köfteler yaptım ve üzerine yoğurtlu sos ilave ettim. Şimdi gelelim içli köfteleri pişirmeye. Kaynayan suyun içine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim ve köfteleri haşlamak üzere içine atıyorum. Pişirme kısmında videodan kesmiyorum. Özellikle görmenizi istiyorum. Asla çatlama, dağılma olmuyor. Sizin de gördüğünüz gibi garanti bir tariftir. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Yaklaşık 7-8 dakikanın sonunda fokur fokur kaynadıktan sonra köftelerimizi ocaktan alalım. Şimdi gelelim tereyağlı sosunu hazırlamaya. Normal şartlarda içli köftenin haşlama olanına üzerine tereyağı gezdirilir ama ben böyle bir yöntem uyguluyorum. Çok çok lezzetli oluyor. Sizlerin de böyle yapmasını tavsiye ederim. 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı da zeytinyağı ilave ettim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı da karabiber ekledim. Karabiber eklemek zorunda değilsiniz ama güzel bir lezzet veriyor. Tereyağın içinde, bu arada ocağın altı kapalı aslında ama hala kaynıyor. Size dikkat edin, çok çabuk yanar, altı açık kalmasın. Köfteleri şöyle bir yağın içinde gezdirdikten sonra tavada üzerine kalan sosu yağ gezdiriyorum ve köftelerim servise sunuma artık hazır. İçinde şöyle bir size göstereyim ve yavaş yavaş videomu kapatayım. Biliyorum çok uzun bir video oldu ama içli köfte bence çok önemli. Uzun uzun izlemeye de değer. Gördüğünüz gibi lokum gibi yumuşacık ve gerçekten asla dağılmıyor. Emin olabilirsiniz. Güvenle de yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu sevdiyseniz videoyu beğenebilir ve bana destek olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Afiyet olsun.